Hepinize Londra'dan günaydın. Sabah saat erken olduğu için gözlerimiz biraz uykulu olabilir. Dolu dolu geçen Londra gezimizin ardından meşhur Stonehenge'e gidiyoruz. Bizim bu Göbekli Tepe'nin bir benzeri olan özel bir anıt, böyle yüksek kayalardan oluşan. Sonrasında da Galler'in başkenti Cardiff'e gidiyoruz. Avrupa rüyasıyla Büyük Britanya turumuz devam ediyor. Tabii İstanbul'dan Londra'ya uçakla geldik. Buradan otobüste devam ediyoruz. Stonehenge'in girişine geldik. Şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer bilet alırsanız shuttle'la o kayaların, taşların olduğu yere gidiyorsunuz. Ama eğer bilet almazsanız, ben yürürüm derseniz 20-25 dakika tamamen ücretsiz. Biz tabii ki yürümeyi tercih ettik. Burada daha önceki yaşamı böyle göstermek için köy evleri yapmışlar. Ve o kayaların buraya taşınıldığı biliniyor. Yani o kayalar buraya, o taşlar burada yapılmamış. Ama bu taşların tanesi 25 ton. O dönemde buraya nasıl taşınmış olabilir? Onu da böyle gösteriyorlar. Evlerin içinde görülecek pek bir şey yok. Direkt taşların olduğu ya da anıtın olduğu yere geçiyoruz. Bir 20-25 dakika yürüyeceğiz. Bakın, yürüyen sadece biz değiliz. Yoldan çayıra geçiyoruz. Teşekkürler. Bahaneyle doğa yürüyüşte yapmış olduk. Yürüyüşe çıkalı bir 10 dakika kadar oldu. Şuraya gidiyoruz. Şimdi sağ tarafta yürüyenler biletliler. Biz biletsiz. Bu taşların yaklaşık 4000-4500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Ama bu taşlar tabi burada bulunmayan taşlarmış. İki tür taş var. Biri mavi, biri gördüğünüz o büyük gri taşlar. Mavi taşlar yaklaşık buradan 230-240 kilometre kuzeyde Galler tarafında olan taşlarmış. Oradan buraya getirtildiği tahmin ediliyor. Biraz önce de dönemin şartlarıyla buraya nasıl getirildiği gösterilmişti ağaçlar üzerinde. Ama diğer bir tahmin de nehir yolundan da getirilebileceği. O mavi taşların sesi yansıttığı farklı bir akustiği olduğu anlaşılmış. Bazı dönemlerde sesle, akustikle tedavi edildiği de oluyormuş. Bu taşların da hani öyle bir özelliği olduğu söyleniyor. Bu büyük gri taşların her birinin ağırlığı yaklaşık 25 ton. Mavi taşlar ise yerdeki taşlar 2 ila 5 ton arasında. Taşların üzerinde hiçbir yazı yok. Hani hiçbir buluntu dahi yok. Küçük bir heykelcik yok, resim yok. Yani niye yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Sadece anıt olduğu tahmin ediliyor. Bu civarda yaklaşık 140-150 tane de mezar bulunmuş. Hatta hemen buranın arkasında höyükler var. Gördüğünüz gibi yapılar çok doğal değil. 3-4 tane höyük var. Orada da yine mezarlar bulunmuş. Ve buradaki mezarlarda kemiklerin işte DNA yapısı incelendiğinde bu bölgede yaşayan insanlar olmadığı anlaşılmış. Avrupa'dan gelen var ama bunun yanında bizim Anadolu'dan buralara gelenlerin de olduğu tahmin ediliyor. O kemiklerdeki DNA'lardan öyle bir sonuca varmışlar. Bizde Göbekli Tepe'yi biliyorsunuz, orası yaklaşık 8000-9000 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bu taşların yapısına çok benzer.
Orayla buranın acaba bir iletişimi olabilir mi? O da tabii düşünülüyor, araştırılıyor ama bunların hepsi sadece tahmin, kesinleşmiş bir bilgi yok. Etrafından böyle dolanabiliyorsunuz ama hani içine giremiyorsunuz. Yanına böyle dokunacak kadar yaklaşamıyorsunuz. Artık dönüyoruz. Bizim Göbekli Tepe bulunana kadar burası bilinen ya da bulunan en eski kalıntı ya da buluntu olarak adlandırılıyordu ama Göbekli Tepe onu geçti. Ben Göbekli Tepe'ye de gittim. Bence orası daha bir mistik. Orada daha çok şey var. Daha çok şey görüyorsunuz. Burası yani tabii ki gelinip görülür. Belki de İngiltere'ye, Londra'ya geldiğinizde yani 2,5 saatlik mesafede buraya da gelmek icap eder. Ama biraz da hani İngiltere'nin turizm pazarlaması da diyebilirim. Yani Göbekli Tepe İngilizlerin elinde olsa muhtemelen oraya akın akın turist yağardı. Umarım bizdekinin değeri daha da anlaşılır. Stonehenge gezimiz bitti. Sırada Bath var. İsminden de anlaşılacağı üzere hamamlarla meşhur bir yer. Bath şehrine geldik. Burada meşhur hamamlar var. Daha önceden krallar, kraliçeler gelip burada şifa bulmak için o kaynak sularında yıkanırlarmış. Gut hastalığı olanlar özellikle. Bakalım şehri geziyoruz. Bayağı bu gördüğünüz yapılar hep en az 200-250 yıllık binalar, evler. Türk berberi. Şehrin muhtemelen ana caddesine geldik. Birden kalabalıklaştı. Tanesi 4 sterlin, 5 sterlin. İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'ne sanki çıkmış gibiyiz. Avrupa'nın güzelliği. Birden bir yere bir dönüyorsun. 300, 500 belki de 1000 yıl öncesinden bir yapı sizi karşılıyor. Tabii Avrupa güzellemesi yapacak değilim. Hani sadece bir an gördüğümü söylüyorum. Yoksa Avrupa'nın eleştirilecek birçok yanı da var. Biz şimdi gezimizi yapıyoruz. Geziye dair anlık yorumlarımı yapıyorum. Şehirdeki en eski ev buymuş. 1482'de yapılmış. Martılar o kadar alışmış ki insanlar artık. Ama her yerde martıları beslemeyin yazıyor. İngiliz yazar Jane Austen bir dönem burada yaşamış. Şimdi zamanında devlet ya da yönetenler vergi almak için yeni yöntemler keşfetmiş. Mesela şurada gördüğünüz pencereler duvarla kapatılmış. Çünkü her eviniz yola bakıyorsa ve penceresi varsa pencere vergisi getirmişler. Tabii insanlar da vergi vermemek için pencerelerini duvar örüp kapatmışlar.
Wow, yürüdük yürüdük. Öyle güzel bir meydana çıktık. Buradaki hilal şeklinde olan yapı yaklaşık 170 yıllık, Victoria döneminde yapılmış. Dönemin aristokratları buradaki evlerde yaşarmış. Bunların hepsi bildiğiniz daire. Yani rastgele bir sokağa girdik, hemen bu tarz yerler çıkabiliyor. 70 yıllık bir yer. Yapılar, binalar hep eski olduğu için butikler de eski. Tabii hani yeni günümüzden markalar da var da. Bu şehirde tabii böyle çok uzun uzun kalamıyoruz. Çünkü Galler tarafına geçeceğiz. Ama bayıldık. Evet. Ben bayıldım. Yani tabii şehirdeki yapılar hep eski olduğu için yani her bir sokakta böyle güzel fotoğraflık yerler var. Bu arada tabii burası hamamlarıyla ünlü dedim. Biz hiçbir hamamın içine girmedik. Birkaç tane çok özel hamam var. Sanırım 18 sterlindi kişi başı giriş. Hani biz orada vakit geçirmektense sokakları gezmeyi tercih ettik. Bence bu işin en iyileri, en iyisi Türk hamamıdır. Biz de onlardan bolca var. Sokakları gezmeyi tercih ettik. Evet, gerçekten çok güzel. Tarih kokuyor. Hemen bakalım şuraya mesela. Bunların hepsi demlik arkadaşlar. Tabii bu demlikler hediyelik, hani kullanmak için değil. Şu da ilginçmiş. Klozet. Galler'e doğru gidiyoruz. Bir 1,5-2 saat yolculuk yapacağız. Galler'in Cardiff şehrindeyiz. Tabii Londra'dan, Bath'tan sonra burada öyle bir kalabalık yok. Burada hayat sanırım 7'den sonra duruyor. Şu an saat 6, böyle birçok yer kapatmak üzere. Yine İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi bir yerdeyiz. Her şehirde bir mecburiyet caddesi vardır ya. Biraz onun gibi, ya da en turistik yer. Otelimiz karşıda, tam şehrin göbeğinde. Güzel de bir otelmiş. Bu da Avrupa rüyasının farkı diyelim. Odamız yine gayet güzel. Londra'da kaldığımız otel de gayet iyiydi. Hava kararmadan hemen hızlıca görelim dedik buraları. Cardiff, Galler'in başkenti. Yaklaşık 500 bin nüfusu var. Galler ise Britanya'nın, yani Birleşik Krallığın 4 ana bölgesinden biri. İngiltere vizenizle Galler'e gelebiliyorsunuz. Saat 8'e doğru artık hemen hemen bütün butikler kapattı. Sadece böyle barlar ya da fast food ve restoranlar açık. Yalnız buraların martıları psikopat gibiler. Yani üstüne geliyor. Elinde bir şey varsa hani onu yiyecek zannediyor, almaya çalışıyor.
Onun için birçok yerde martıları lütfen beslemeyin yazıyor. Aynı sokak kedisi gibiler. Canlı müzik yapan bunun gibi yerler çok. Biz ama bir Türk restoranına davet edildik. Orada bir akşam yemeği yiyeceğiz. Lezzet Turkish Kitchen. Söylemesi ayıp kebap yedik. Üstüne çayımızı da içtik. Güzel güzel doyduk. Artık otele gidip dinlenme zamanı. Bu Tesco marketleri hani bizdeki BİM A101 gibi İngiltere'ye geldiğinizde hani aklınızda olsun. Hayat kurtarıyor. Otelde kahvaltımızı yapıp yola koyulacağız. Chester'a gidiyoruz. Günaydın. Chester'a geldik. Yine şehrin tabii en can alıcı noktasındayız. En işlek caddelerinden biri. Biz şimdi Galler'den çıkmış olduk. Chester İngiltere'de ama Galler'e tam böyle sınır şehri. Bu arada bu hani Galler İngiltere geçişlerinde herhangi bir pasaport kontrolü hiçbir şey yok. Bu gördüğünüz surlar ta Roma döneminden kalma. 3 kilometre şehrin etrafında böyle gidiyormuş ve surların üstünde de böyle yürüyebiliyorsunuz. Burası okulmuş. Yine bakın surların üzerinden yürüyerek gezmeye devam ediyoruz. Tabii şu evleri görünce insan imrenmiyor değil. Muhtemelen bu evlerde hani bu İngiltere gezimizde önceki yerlerde olduğu gibi 150-200 yıllık evler. Ya tabii surun köşesinde kuleler var. Bu kulede 13. yüzyıldan kalmaymış. Bakın biraz önce şuradan geçtik. Kule buradaydı o. Böyle. Yine surların üzerinden yürüyerek devam ediyoruz. Masal gibi şehir ya. Beyazlar taş, siyahlar ahşap. Surlardan indik artık. Şehri gezeceğiz. Biraz burada serbest zamanımız da var. Burası katedral gibi görünüyor ama değil. 19. yüzyılda yapılan bir belediye binası. Şehre tamamen uygun yapılmış. Tabii katedralsiz olmaz. Yapılar hep çok benzer. Taş ve ahşap. Hani şehrin kapalı mekanları da güzel ya.
Hani bu gibi grup turlarına katıldığınızda hep grupla hareket etmek zorunda değilsiniz. Gün içinde genelde birkaç saat serbest zaman veriliyor. İsterseniz hani eğer şehir değiştirmeyecekseniz o gün komple kendiniz de gezebilirsiniz. Burada şimdi 1,5 saat vaktimiz var. Böyle lay lay lom gezeceğiz. Buradaki saat kulesi Big Ben'den sonra İngiltere'de en çok fotoğrafı çekilen saat kulesiymiş. Vallahi Chester'a gelmeden önce ben burayla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Öyle herhalde yol üstünde diye uğruyoruz zannediyordum ama şehir acayip fotoğrafikmiş. Ben sevdim burayı. Ama hani kalınır mı deseniz bilmiyorum ya. Gelip böyle bu sokakları 3-4 saat yürüdünüz mü bence tamamdır. Evet, doğru. Değil mi? Sırada Liverpool var. Liverpool'a gidiyoruz. Liverpool'a indik. İlk uğradığımız yer Anfield Stadyumu. Stadyum yaklaşık 140 yaşında. 1883 yılında yapılmış. Tabii doğruyu söylemek gerekirse futbolla öyle pek ilgili değilimdir ama Liverpool yani çok meşhur takım. Eminim futbolla ilgili olanlar burayı görmek isteyecektir. Bir Liverpool'a girmişken merkezde bir burayı da görelim dedik. Asla yalnız yürümeyeceksin. Şimdi merkeze döneceğiz. Otelimiz de merkezde. Liverpool merkezdeyiz. Saat şu an 6'yı geçti. Bir iki tane böyle sanat galerisi olarak kullanılan eski salonlar var. Normalde içine girmek ücretsiz ama saati kaçırdığımız için giremiyoruz. Tabii bir Samsunlu olarak ne zaman böyle bir at heykeli görsem Samsun'umuzdaki at üstünde Atatürk heykeli aklıma hep geliyor. Bu gördüğünüz yapı artık konser salonu olarak kullanılıyor. Ya da hani gösteri merkezi gibi. Artık dönüyoruz. Sanırım otele doğru gideceğiz. Otelimiz tam şehrin göbeğinde. Hampton by Hilton. Odamız yine gayet büyük, ferah. Eşyalarımızı bıraktık, hemen çıkıyoruz çünkü hava kararmadan biraz daha gezelim. Bu bizim İngiltere'deki sanırım 4. şehrimiz. Yani yapılar hep bu şekilde. Eski ama çok güzel. Akşam saat 8. Birçok yer kapalı. 8'de kapatıyor. Her tarafta iyi kötü turist görüyorsunuz. Ama dediğim gibi birçok yer değil. Bütün shoplar, butikler kapalı. 8 dedim mi kapatıyor. Hani Avrupa'da bunu zaten sürekli görüyorsunuz. Burada da böyle. Hani ben Enişlek Cadde'deyim. 10'a kadar, 11'e kadar açık olsun yok. Alışveriş merkezleri de öyle. Ama şunu da göstermek istiyorum. Mesela yemek yemeye geliyorsunuz herhangi bir fast food restoranına. Bakın her yer leş gibi. Hani tamam ülkede güzel şeyler var ama böyle berbat durumlar da var.
Türkiye'de böyle bir şey görmeniz çok olası değil. Yemeğimizi yedik. Kendi tepsimizi, çöpümüzü kaldırdık, çöpe attık. Şimdi çıktık. The Beatles'ın daha önce burada sahne aldığı bir pub var. Oraya bakacağız. Bura değil ama. Şimdi bakın bu sokakta birçok yerde Beatles bar yazıyor. Ama aslında hani Beatles'ın daha önce sahne aldığı yer bu Cavern Club. Zaten önündeki sıradan da anlayabilirsiniz. Ama bizim bu sıraya gireceğimizi sanmıyorum. Değil mi? Doğru. Evet. Karşıdaki Albert Dock'a gidiyoruz. Orada su kanalı var. Karşı tarafta deniz zaten. Yalnız manzara güzelmiş. İşte böylesine güzel bir yer ama yani saat 9'da buradaki restoranlar bile kapalı. Sadece o Beatles'ın olduğu yerde publar var. Tek tük restoran var oralarda. Tabii bugün günlerden çarşamba, hafta içi muhtemelen hafta sonları burada daha fazla bir hareketlilik vardır. Birden sanki Liverpool merkeze değil de Liverpool'un bir köyüne gitmiş gibisiniz sadece bu sahneyle. Ama tabii arkada yüksek binalar var. Çok fotoğrafik bir yer. Hemen limanın yanında Denizcilik Müzesi var. Şu gördüğünüz yangın merdiveni de kaydırak gibi. Hani Allah korusun yukarıda bir şey olursa hop merdivenlerle inmektense kendiniz oraya bırakıyorsunuz. Kaydırak gibi aşağı iniyorsunuz. Muhtemelen aşağıya da yumuşak bir şey koyuyorlardır. Yine aynı bölgede böyle sıralı butikler var. Tabii gündüz gelmek lazım. Buraya muhtemelen kruz gemileri de geliyor olabilir. Yine dünyanın birçok yerinde olduğu gibi burada da kilit asmışlar. Kimileri çaput bağlamış. Yalnız buradan gün batımı bayağı iyiymiş ya. Biz merkezi görelim derken onu kaçırdık. Hayret ya, bu nasıl çalışıyor bu saatte? Şaşırdık vallahi. Liverpool'dan artık ayrılıyoruz. Stonehenge'i gördük. Bath'i biraz gezdik. Liverpool tabii bir günde gezilecek bir yer değil. Burada en az belki de 3-5 gün kalmak gerekir. Ama bizim öyle bir vaktimiz yok. Şimdi yola çıkacağız. Sonraki videoda... Yok. Sonraki videoda ne var? Dublin, İrlanda. Ve Devler Kaldırımı. Devler Kaldırımı var ki o evet. Bu hani seyahatin en önemli yerlerinden biri. Sonraki videolarda görüşmek üzere.